Merhaba arkadaşlar. 15 Temmuz 2016 tarihinde meşhur bir darbe girişimi yaşadık. Üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen geri dönüp bakınca çok ilginç ve hala gizemini koruyan bir darbe girişimiyle karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Öyle ki elimizdeki bilgilere göre, ki maalesef güvenilir bilgi çok az, 15 Temmuz gecesi yaşananları oyun içinde oyun olarak da nitelemek mümkün. Gazeteci Adem Yavuz Arslan ile çektiğimiz ve 15 Temmuz gecesi yaşanan olayları yer yer, isim isim, darbeye karışan kişileri ele alarak ilerlediğimiz videoları YouTube kanalımızdan bularak izleyebilirsiniz. AKP rejiminin dayattığı 15 Temmuz söylemini, taşıdığı boşlukları, bu konuda sorulmamış soruları ve diğer birçok ayrıntıyı bu videolarda bulabilirsiniz. Bu videoda ise size 15 Temmuz'da yaşananları başka bir bakış açısıyla, bir film senaryosu üzerinden anlatmak istiyorum. Pek çok kişinin bildiği Star Wars serisiyle. Star Wars'un senaristi ve yapımcısı George Lucas filmi yaparken sorduğu sorulardan birisi de şu: bir demokrasi alkışlar eşliğinde nasıl diktatörlüğe dönüştürülür? Darbe yapmaksızın alkışlar eşliğinde bu nasıl mümkün olabilir? George Lucas'ın aklında Sezar, Napolyon, Hitler gibi demokrasi ve cumhuriyet sistemleri içerisine gelmiş ve bu sistemi yine halkın desteğiyle diktatörlüğe çevirmiş kişiler var. Star Wars film serisinde George Lucas bunu nasıl anlatıyor sorusuna geçmeden önce hatırlatmakta fayda var. Güç ve iktidar bireyleri nasıl yozlaştırır sorusu edebiyatta, mitolojide, tiyatroca sıkça işlenen bir konu. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bahsi edilen Davud Aleyhisselam kıssasından hep aklımızda kalan Davud ile Golyat'ın mücadelesidir. Ama aslında Davud Aleyhisselam'ın da içinde bulunduğu orduya komutanlık yapan Talut, ki kendisi de Allah tarafından işaret edilmiş bir liderdir eski ahit kaynaklarına göre, daha sonraları kazandığı başarılarıyla kibirlenen, yolsuzluk ve hırsızlığa bulaşan birisidir Talut. Küpünü doldurmaya başlamış ve zorba bir hükümdar haline gelmiştir. Hatta Davud Aleyhisselam'ı sırf kıskandığı için öldürmeye çalışır. Buna yeltenince de Davud Aleyhisselam İsrail dışına kaçmak zorunda kalmıştır. Talut onun arkasından 4 kez sefer düzenleyip Allah neden onu seçti de beni seçmedi diye Davud Aleyhisselam'ı öldürmek için oldukça çaba gösterir ama muvaffak olamaz. Veya Gülen'in sıkça referans gösterdiği Goethe'nin Faust eserinde veya Shakespeare'in Macbeth adlı eserinde hep bu tema işlenir. Güç ve iktidar hırsı insanları nasıl dönüştürür? George Lucas'ın ilk sorusuna dönersek, sıradan bir siyasetçi demokratik yolları kullanarak geldiği iktidarda kalabilmek için o iktidarı halkın da desteğiyle nasıl bir diktatörlük haline getirebilir? Şimdi 9 filmden oluşan bu seride genelde pek çok konu var ama temelde Star Wars'un 3. bölümünden örnekler vereceğim. Yani The Revenge of the Sith, yani Sith'lerin intikamı. Palpatine küçük bir gezegen olan Naboo gezegeninin galaktik senatodaki temsilcilerinden birisidir. Naboo gezegeninin yaşadığı mağduriyetler, ticari blokaj gibi sebeplerle ön plana çıkmıştır. Hem Jedi şövalyeleri hem de diğer politikacılar ile yaptığı başarılı koalisyonlar sonucu senatoda hızla yükselmiş, hatta kısa zaman içerisinde senatonun başına geçmiştir. Şansölye olmuştur yani. O esnada galakside cumhuriyetçiler ve ayrılıkçılar arasında da bir iç savaş vardır. Ve süregelen bu iç savaşın kızışması ile beraber Palpatine bir ara ayrılıkçıların eline esir bile düşer ve buradan yine Jedi şövalyeleri olan Obi-Wan Kenobi ile Anakin Skywalker sayesinde kurtuluyor. Şimdi buraya bir mim koyup geçiyoruz. Galaksinin senatosu Palpatine'e bu iç savaşı bitirmesi için her türlü gerekli önlemi alabilsin diye geçici olarak olağanüstü hal diyebileceğimiz yetkiler veriyor. Bu teklifi yapan saf ve iyi niyetli bir senatör olan Jar Jar Binks'tir. Odorega Trakonkra Republic Dimsa Progos Tegra Sinit Drega Sandiaka Agresia Krawa Ogra Chancellor Supreme. It is with great reluctance that I have agreed to this calling. I love democracy. I love the Republic. The power you give me, I will lay down when this crisis has abated. Palpatine'e olağanüstü hal yetkileri vermekteki temel amaç, artan terör tehdidine son vermesi, terörün kökünü kazıması, ülkeyi dış düşmanlardan arındırması gibi güvenlik kaynaklı kaygılar ve korkulardır. Daha hızlı ve daha etkin yönetim olsun diye geçici olarak verilen bu yetkileri kullanan Şansölye Palpatine,
Bu olağanüstü hal sürecinde iktidarını iyice sağlama alıyor. Bütün gücü zamanla kendi etrafında topluyor. Buraya kadar tabii bilmediğimiz şey aslında Palpatine'in bir taraftan senatonun liderliğini yaparken diğer taraftan da iç savaşın diğer tarafındaki ayrılıkçıları kışkırtan, finanse eden, destekleyen ve hatta yöneten karanlık bir Sith Lord'u olduğudur. Yani bir yandan Cumhuriyet'e savaş açan güçleri yönetiyor, öte yandan da artan terör tehdidi bahanesiyle senatodaki güçlerini arttırıp muhaliflerini temizliyor. Buraya kadar her şey aslında George Lucas'ın daha çok Hitler'in siyasi hayatından ortaya çıkardığı önemli politik olaylar ve gelişmelerin başka bir dille sinemaya aktarılması. Devam edelim. Nihayetinde 3. bölümde Jedi Konsülü, ki onlar da galaksinin güvenliğinden ve kurumların işleyişinden sorumlular, Şansölye Palpatine'in ayrılıkçıları yöneten, finanse eden, onları istediği gibi idare ederek kendisine muhalif kişiler icabında onların eliyle ortadan kaldıran ve zaman içerisinde de Cumhuriyet yönetimini eline geçiren kişi olduğunu tespit ediyorlar. Bunu tespit eden Jedi şövalyelerinin 4 tanesi Senato Başkanı olan Şansölye Palpatine'in ofisine gidip onu tutuklamaya çalışıyor. Filmde tabii bunların çatıştığını görüyoruz ama kitapta daha detaylı bir anlatımı var. Şansölye Palpatine Jedi şövalyelerinin gelişini bekliyor sakince. Geleceklerini biliyor yani. Hazırlıklı. Şövalyeler odaya girince odada bir ses kaydını başlatıp masum ve hiçbir şeyden habersiz yaşlı bir siyasetçi rolü oynuyor. Jedi şövalyeleri bize direnme, teslim ol ve hakkındaki suçlamalara cevap ver deyince ben yaşlı bir adamım, size nasıl direnebilirim diyor. Öte yandan ışın kılıcını çıkarıp şövalyelerle savaşmaya başlıyor. İlk dakikalarda bir iki tanesini öldürmesine rağmen odada ses kaydı yaptığını bildiği için bir yandan da bu bir komplo, bu bir ihanet, bu bir darbe, siz bana darbe yapıyorsunuz, nöbetçiler kurtarın beni, ey halkım kurtarın beni şeklinde yardım için canhıraşane bağırıyor. Öte yandan da kendi karanlık güçlerini kullanıp kapıyı arkadan kapatıyor ve kilitliyor. Kaydı durdurup rakiplerine dönüyor ve yıllarca bu anı bekledim. Artık tuzağıma düştünüz diyor. Tabi biri hariç bütün Jedi şövalyelerini öldüren Palpatine veya asıl adıyla Darth Sidious, Jedi Mace Windu'ya yeniliyor. İşte tam bu esnada içeri bir başka Jedi şövalyesi olan Anakin Skywalker girip müdahale ediyor ve Darth Sidious'u kurtarıyor. You are under arrest, my lord. Anakin, I told you it would come to this. I was right. The Jedi are taking over. The oppression of the Sith will never return. You have lost. No. 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 You must die. He's a traitor. He is the traitor! I have the power to save the one you love. You must choose. Don't listen to him, Anakin! Don't let him kill me. I can't hold it any longer. I can't. I'm weak. Too weak. Anakin! Help me! Help me! I can't hold on any longer. I'm going to end this once and for all. You can't. He must stand trial. He has control of the Senate and the courts. He's too dangerous to be left alive. I'm too weak. Oh, don't kill me, please. It's not the Jedi way. He must live. Please don't. I need him. Please don't. No! Bu arada Anakin'e bir parantez açalım. Anakin Skywalker aslında çok güçlü bir Jedi şövalyesi. Genç bir Jedi şövalyesi. Kendisinde Force denen güç çok yoğun bir şekilde mevcut. Kendisini Jedi ustası, Jedi Master makamına getirmedikleri için de Jedi konsülüne kızgın. Oysa o Jedi konsüliyelerin hepsinden daha güçlü olduğu ve hatta Usta Yoda'nın yerine geçmesi falan gerektiğini düşünüyor. Bu olmayınca başka bazı sebeplerle Darth Sidious yani Şansölye Palpatine tarafına geçiyor. Bu diğer sebepler arasında Darth Sidious'ın Anakin'deki hırsı fark etmesi, ona büyük bir gelecek ve sınırsız bir güç vaat etmesi gibi şeyler de var. O kadar ki Anakin eğer karanlık tarafa geçip Darth Sidious'un müridi olursa sevdiklerini ölümden bile kurtarabilecek.
You shall be known as Darth Vader. Neyse, Anakin Skywalker bu dönüşümle artık Darth Vader ismini alıp gücün karanlık tarafına geçmiş oluyor. İlk yerine getirdiği görev ise geri kalan bütün Jedi şövalyelerinin öldürülmesi olur. Anakin Skywalker yani Darth Vader artık karanlık taraftadır ve Jedi tapınağını basıp çoluk çocuk demeden herkesi tek tek öldürüyor. Master Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? Jedi tapınağını da yerle bir ediyor. Bu şekilde Şansölye Palpatine'in önünde onu durduracak hiçbir güç kalmamıştır. Palpatine elindeki ses kaydını alıp senatoya dinletiyor ve kendince masum otururken Jedi şövalyelerinin nasıl odasına girip darbe yapmaya kalktıklarını, gücü ellerine geçirmek istediklerini anlatıyor. Bu şekilde hem sunduğu kısıtlı kanıtlar, seçilmiş argümanlar ve tabii ki korkutarak ikna ettiği senatörlerin alkışları arasında Jedi şövalyelerinin, Jedi konsülünün ölüm emrini vermek için senatonun desteğini alıyor. Senatörler şekli şemali değişmiş olan Palpatine'in darbeye uğradığına ikna oluyorlar veya ikna olmuş gibi davranıyorlar. İstediği desteği veriyorlar. Çünkü aslında başka şansları da yoktur. Bu şekilde geri kalan bütün galaksideki bütün Jedi'ları senatonun ordusunun elinde öldürüyor. Commander Kelly, the time has come. Execute Order 66. Yes, my lord. Palpatine bütün Jedi'ları öldürdükten sonra terörün kaynağı olan ayrılıkçıların karargahına Darth Vader'ı gönderip onları da bir hamlede bitiyor. Bu aşamadan sonra galakside kendisine karşı çıkacak hiç kimse olmadığından emin olunca da senatoyu iptal ediyor. Onun yerine yeni bir sisteme geçiyor. İmparatorluk sistemi. Tek adam yani diktatöryal bir sisteme geçiyor. The Republic will be reorganized into the first Galactic Empire for a safe and secure society. So this is how liberty dies. With thunderous applause. Yaptığı ilk işlerden birisi ise Ölüm Yıldızı adlı büyük bir savaş makinesi inşa edip galakside ona muhalif olabilecek kişileri korkutmak, onları kendisine isyan etmekten alıkoymak, eğer isyan ederlerse bu büyük savaş makinesiyle bütün gezegenlerini yok edip onları yok etmek olur. Görüldüğü gibi George Lucas'ın sorduğu bir demokrasi alkışlar eşliğinde nasıl diktatörlüğe dönüştürülür sorusunun cevabı aslında çok da zor değil. Halkın bir an önce kaostan kurtulma arzusunu sonuna kadar kötüye kullanan bir yönetici ve ihtiras sahibi olup kendilerine yeni düzende yer beğenme, yer açma yarışındaki insanlar alkışlarla bir demokrasiyi kısa bir sürede büyük bir diktatörlüğe dönüştürebilirler. Şimdi ben bu videoyu ilk tasarladığımda aklımda videonun bu bölümünde buradaki bütün karakterlerin Türkiye'deki karşılığını vermek vardı ama sanırım buna gerek yok. Yani mesela Palpatine kimdir? Jar Jar Binks yani Palpatine'e olağanüstü hal yetkilerini verme teklifini yapan saf siyasetçi kimdir? Veya işte hangi terör saldırısı veya saldırıları Palpatine'in gücünü arttırması için bahane olmuştur? Ve hangi yolsuzluk operasyonu darbe diye lanse edilmiştir? Gezi Parkı protestoları filmde nereye tekabül eder? Bütün bunları aşağıdaki yorum sayfasına siz yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.